Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz çok şık bir desen çalışması. Bu deseni yelek, hırka, ceket, şapka gibi birçok örgünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz ve çok şık duracaktır arkadaşlar. Bir önceki yayınlamış olduğum videoda aynı deseni yuvarlak olarak ve dikişsiz bir şekilde ördüğüm berede kullanmıştım. Bugün ise desenin iki şişle nasıl örüleceğini anlatacağım. Yuvarlak ördüğümüz zaman hep ön yüzden ördüğümüz için iki şişle ördüğümüzde ufak tefek farklılıklar oluyor. Bereyi iki şişle örmek isteyen arkadaşlar bu videodan faydalanabilirler. Berenin videosunun linkini ekranın sağ üst köşesine ve açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Yuvarlak örgülerde bu berenin örülüşünden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için değerli. Gelelim ayrıntılara. Desenin yatay kurulumu için 11 ilmek ve katları artı 2 ilmek gerekiyor. 2 ilmek de kenar ilmek olarak ekleyeceğiz. Elimde görmüş olduğunuz deseni ince iple 2 kat olarak 4 numaralı şişle ördüm. Buradaki uzatılmış ilmekler çok şık durdu arkadaşlar. Bu şekilde örmenizi tavsiye ederim. 2 desen tekrarı yaparak anlatmaya başlayacağım. 2 desen için ben 24 ilmek aldım. 2 ilmek de kenar ilmek olarak ekledim. Toplam 26 ilmekle başlayacağım. 2 diş de haroşa ördüm hazırlık olması için. Birinci sıradan örmeye başlıyorum. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek ters örüyorum. 9 ilmek düz örelim. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. 9 ilmek düz. İki ilmek ters ördükten sonra kenar ilmeği de ters örerek birinci sırayı tamamlıyorum. İkinci sıraya başlıyorum. İkinci sırada ilmekleri görüldüğü şekliyle öreceğiz. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek düz örüyorum. 9 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz. 9 ilmek ters. İki ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeği örerek ikinci sırayı tamamlıyorum. Üçüncü sıraya başlayacağım. Üçüncü ve dördüncü sırayı aynen bu örmüş olduğumuz iki sıra gibi örüyoruz. Yani ilmekleri görüldüğü şekliyle örüyoruz. 2 sıra daha örelim. 5. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. Dördüncü sırayı tamamladım. Şimdi 5. sıraya başlayacağım. Sağ kenardaki ilmek uzantılarını yapacağım. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek ters örüyorum. 5 düz ilmek sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ilmeğin altından yukarıdan aşağıya doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4. sıraya batıyorum. Bir ilmek çıkartacağım. İpi alttan değil, şişin üzerinden geçirerek ilmek alıp çıkartıyorum ve ilmeği uzatıyorum. Çok sıkı tutmayın. Daha sonra sol şişimden bir ilmek düz örüyorum. Şimdi aynı hizada yukarıdan aşağı 3. sıraya batıyorum. Aynı şekilde bir ilmek alıyorum. İlmeği uzatıyorum. Sol şişimden bir ilmek düz örüyorum. Yukarıdan aşağı 2. sıraya batıyorum. Bir ilmek daha alıp uzatıyorum. Sol şişimden bir ilmek düz örüyorum. Son sıraya batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Uzatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum.
Kalan 5 düz ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Birinci deseni tamamladım. 2 ters örüyorum. İkinci desene geçiyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. ilmeğin altından yukarıdan aşağıya doğru sayıyorum. 1, 2, 3. 4. sıraya batıyorum. İpimi şişin üzerinden geçirip bir ilmek alıyorum, uzatıyorum. Bir ilmek sol şişimden düz örüyorum. Yukarıdan aşağıya 3. sıraya batıyorum. İkinci kez ilmek çıkartıp uzatıyorum. Bir ilmek sol şişimden düz örüyorum. Aynı hizada yukarıdan aşağıya 2. sıraya batıyorum. 3. kez ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Son sıraya batıyorum. 4. kez ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düz örerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeği örüp 5. sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. 6. sıraya başlıyorum. 2 düz ilmek örüyorum. 5 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada uzattığımız ilmeklerle birlikte 4 çift ilmeğimiz var. Bu çift ilmekleri örerken sağ şişimizle arka taraftan bu 2 ilmeğin sol kenarından şöyle batıyorum. Her ikisine birden. İkisini birlikte ters örüyorum. Çapraz ters ördüm. Şu şekilde ilmekler düz görünüyor gördüğünüz gibi. Aynı şekilde ikinci çift ilmeği örüyorum. Üçüncü ve dördüncü. Bu şekilde. Daha sonra 2 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters. Buradaki 4 çift ilmeği aynı şekilde örüyorum. Yine sağ şişimle arka taraftan ilmeklerin solundan batıyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. İkinci, üçüncü ve dördüncü. 2 düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeği de örüp 6. sırayı tamamlayıp dönüyorum. Bu şekilde. Şimdi 7. sıraya başlayacağım. İlmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. 2 ters ilmekle başlıyorum. 9 düz ilmek örüyorum. İki ters ilmek, 9 düz ilmek, iki ters ilmek, kenar ilmeği örüp 7. sırayı tamamlıyorum. 8. sıraya başlıyorum. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek düz örüyorum. 9 ilmek ters. Yani ilmekleri görüldüğü şekliyle örelim. Sekizinci sırayı tamamladım. 9. sıraya başlayacağım. 9. sırayı örerken sol kenardaki ilmek uzantılarını çalışacağız. Kenar ilmekten sonra yine 2 ilmek ters örüyorum. 6 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi burada 5. ilmeğin altından üst sıradan başlayarak ilmek çıkartacağız. Bu tarafta daha kolay ilmek çıkartabilmek için bir tığdan yardım alacağım.
1, 2, 3, 4, 5. düz ilmeğin hemen altındaki ilk sıraya batıyorum. Şu şekilde tığımla ipin üstünden geçip bir ilmek alıyorum. İlmeği bu şekilde değil, şöyle çevirerek şişime yerleştiriyorum. Daha sonra bir ilmek sol şişimden düz örüyorum. Hemen ilk uzantı ilmeğinin altındaki ikinci sıraya, yukarıdan aşağı ikinci sıraya batıyorum. Aynı şekilde bir ilmek alıyorum. İlmeği şu şekilde çevirerek şişe yerleştiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Aynı hizada yukarıdan aşağı üçüncü sıraya batıyorum. Üçüncü kez ilmek alıyorum. Şişime yerleştiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ve aynı hizada dördüncü sıraya batıyorum. Dördüncü kez ilmek alıyorum. Ve şişime yerleştiriyorum. Örmeye devam ediyorum. 2 ters ilmek örüyorum. 6 düz ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğin altındaki ilk sıraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. İlmeği şöyle çevirerek şişime yerleştiriyorum. Bir ilmek de sol şişimden düz örüyorum. Aynı hizada ikinci sıraya batıyorum. İkinci kez ilmek çıkartıp şişime takıyorum. İpi ayarlıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Aynı hizada üçüncü sıraya batıyorum. Üçüncü kez ilmek çıkartıyorum. İlmeği şişime yerleştiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Dördüncü sıraya batıyorum. Dördüncü kez ilmek alıp şişime yerleştiriyorum. İki ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeği de örerek 9. sırayı tamamlıyorum. 10. sıraya başlıyorum. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek düz örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Buradaki 4 çift ilmeği öreceğim. Burada aynen normal ters örer gibi 2 ilmeği birlikte alıyorum. Ters örüyorum. Birinci çift ilmeği ördüm. Devam ediyorum. İkinci, üçüncü ve dördüncü çift ilmeği ördüm. Devam ediyorum ters örmeye. 5, 6, 7, 8, 9 ters ilmek örmüş oldum. 2 ilmek düz örüyorum. Yine ilk 4 ilmeği çift olarak ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. Devam ediyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeği örüp 10. sırayı tamamlayıp dönüyorum. Şimdi 11. sıraya başlıyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. Kenar ilmekten sonra 2 ters ilmek örüyorum. 9 düz ilmek. Yine 2 ters ilmek örüyorum. 9 düz ilmek. İki ters ilmek ördükten sonra kenar ilmeği örüp
11. sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde. Arka tarafta 12. sıraya başlıyorum. İlmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. On ikinci sırayı tamamlayıp dönüyorum. Model kurulumunu tamamladım. Şimdi burada 5. sırada yapmış olduğumuz işlemleri yaparak üst tarafta ikinci desen tekrarına başlayacağım. Aynı işlemleri tekrarlayacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Sağ taraftaki uzantıları yaparak buradan ilk sırayı göstermek istiyorum. Ondan sonrakiler zaten birbirinin aynısı olarak devam edecek. Kenar ilmekten sonra 2 ters ilmek örüyorum. Birinci sıraya başlıyorum. Tekrar desenin birinci sırasına buradayım. 1, 2, 3, 4, 5 düz ilmek sayıyorum. 5. ilmeğin altından yukarıdan aşağıya doğru 1, 2, 3, 4. sıraya batıyorum. İpimi yine üstten getiriyorum. Bir ilmek çıkartıp uzatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Yukarıdan aşağı 3. sıraya batıyorum. İkinci kez ilmek çıkarıp uzatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Yukarıdan aşağı 2. sıraya batıyorum. 3. kez bir ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Son sıraya batıyorum. 4. kez ilmek uzatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Kalan 5 düz ilmeği örüyorum. Tekrar 2 ters ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğin altından yukarıdan aşağıya doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum, uzatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Yukarıdan aşağı 3. sıraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum, bir ilmek düz örüyorum. Yukarıdan aşağı 2. sıraya batıyorum. Bir ilmek çıkartıp uzatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Son sıraya batıp 4. kez ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 5 ilmek düz örerek devam ediyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeği örerek ikinci desenin 1. sırasını tamamladım. Şimdi ters tarafta aynen 6. sırada yapmış olduğumuz işlemleri yapacağız. 2 düz ilmekten sonra 5 ters ilmek öreceğiz. Çift ilmekleri arka taraftan batarak ters öreceğiz. Bu şekilde örgümüz devam edecek arkadaşlar. Bu şekilde örerek devam edelim. Tek kat ip kullanarak ördüğümüzde modelimiz bu şekilde görülüyor. Çift kat ördüğümüzde de bu şekilde. Bu deseni çalışmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yeni projelerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.